Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda App Inventor'dan piyano tasarlayacağız arkadaşlar. Kodlamamıza başlayalım. Şimdi ekran ve burada ekleyeceğimiz arayüz elemanlarını çok fazla ayarlarında oynama yapacağız. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Screen'e tıklıyorum. Bakın. Screen'in yatay ve dikey hizalamasını arkadaşlar. Yani üzerine bir arayüz elemanı bıraktığımızda yatay ve dikey hizalamasını center olarak ayarlıyorum. İkisini de center yapıyorum. Bir de arkadaşlar ekranın konumunu bakın landscape yaparak yataya çeviriyorum. Bu şekilde. Uygulama yatayda çalışacak. Kullanıcı mecbur telefonunu çevirmek zorunda kalacak arkadaşlar. Otomatik yapmıyoruz. Bir tane horizontal arrangement almam gerekiyor. Çünkü ekran klavyelerinin tuşlarını arkadaşlar bunun içinde yan yana yerleştireceğim. Bakın dikkat edin. Horizontal arrangement tam ortasına geldi. Çünkü screen'in ayarlarını biz burada center yapmıştık. Şimdi bunun ayarlarını da center yapacağım arkadaşlar. Bu da hep ortadan hizalama yapacak ve height ve width özelliklerini fill parent olarak değiştireceğim. Yani ekranı kaplayacak. İkisinin de rengini arkadaşlar arka plan rengini dark gri yapıyorum. Bakın şimdi şu anda dikkat edin, screen'e tıkladım. Bunun da rengini dark gri yapacağım. Horizontal arrangement'ın da rengini dark gri olarak dönüştüreceğim arkadaşlar. Şimdi buraya imajları yükleyeceğim. Şu arkadaşlar görselleri bir göstereyim. Şimdi burada piyano tuşları için arkadaşlar görseller ve tıkladığımız zaman da vereceğimiz MP3 dosyaları, ses dosyaları var. Bunların ben indirdiğim siteyi kaynak olarak belirteceğim arkadaşlar açıklamalar kısmında. Ancak hem görsellerde oynama yaptım hem de sesli oynama yaptım. O yüzden kendim de bu görselleri ve MP3 dosyaları paylaşacağım. Yine açıklama kısmına. Aldığım, indirdiğim kaynak siteyi de etik olarak paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar imajlar ekleyeceğim ve bu imajlar sayesinde tuşları görüntüleyeceğim. Bakın bir imaja ekledim. İmajlarımın şöyle bir özelliği olacak arkadaşlar. Height ve width'i otomatik olacak ancak clickable özelliğini işaretleyeceğiz. Clickable özelliği arkadaşlar ne işe yarıyor? Biz buna tıklayabiliyoruz. Yani buna tıkladığımda ses verecek. Tıklama özelliğini açıyorum. Daha sonra bunu Ctrl C ve Ctrl V yaparak kopyala yapıştırla çoğaltabilirim. Ya da buradan alıp atabilirsiniz de arkadaşlar bu şekilde. Ben kopyala yapıştırla 7 tane yapıyorum. Şimdi 7'sine de imajlarını veriyorum. Şimdi arkadaşlar şu nota solfej anahtarından göstereyim. Do notası C harfiyle gösterilir. R notası D harfiyle gösterilir. Biz de notaları do, re, mi diye sıralayacağız. O yüzden de C'den başlayarak görsellerde C'den başlayarak yükleme yapacağım. Yine MP3 dosyalarında C'den başlayarak yükleyeceğim. O yüzden imaj 1'e picture'ına C'yi ekliyorum arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Karışmasın notalar. Geliyorum resim dosyamdan. Buradan C'yi seçiyorum. Şimdi dikkat edin. Bir C dosyası var. Resim dosyası. Bir de C2 var. Yani bunlar niye iki tane? Şimdi arkadaşlar şunu yapmak istiyorum. Zaten resimlere yaptığım oynamada buydu. Şimdi birinci hali ve ikinci hali olarak iki resim dosyası şeklinde oluşturacağız. Bakın şu ikisini kullanıcı tıkladığı zaman şöyle bir geçiş efekti yapacağız. Yani kullanıcının tıkladığı tuş belli olsun diye ikinciyi gölgeli olarak verdim. Normalde bu şekilde duracak. Kullanıcı bastığında bu hale gelecek. Bu ikinci resimler o yüzden var arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ikinci dosyaya geliyorum. Buraya da orada C'yi upload etmiştik. Buraya da D'yi upload ediyorum. CD diye devam edeceğim. Üçüncü dosyaya geliyorum arkadaşlar. Buraya E'yi upload ediyorum. Dördüncüye F'yi upload ediyorum. Evet. Beşinci imajı arkadaşlar bu sıralamalara dikkat edin. Beşinci imaja G'yi upload ediyorum.
6. imajda artık A'ya dönüş yapıyorum. A'yı upload ediyorum. 7.sinde de arkadaşlar B'yi upload ediyorum. Şimdi arkadaşlar ekranda böyle gözüktüğüne siz bakmayın. Biz telefonda bunu çalıştırdığımızda normal otomatik olarak normal büyüklüklerine ulaşacaklar ama görüntüyü görmek için bu font size'dan monitör size'a geçip bakabilirsiniz. Sıralamamız bu şekilde olacak. Evet, doğru, bir hatamız yok. Şimdi bunu tekrar ben font size'a alıyorum. Şimdi ikinci resim dosyalarımı da şuradan upload edeceğim medya olarak. Bunları resimlerin içine atmayacağım. Komut yardımıyla atacağım. O yüzden şuradan upload ediyorum. Hatta müzikleri de arkadaşlar buradan upload edeceğim. Şimdi A2 hemen sıra hızlıca A2, B2, C2 diye arkadaşlar bunları da upload edeceğim. T2, E2, F2, A'dan başladık. F. En son G2 upload edeceğim. Bir de arkadaşlar MP3 dosyalarımı yine medyaya eklemem lazım. Bunları da ekleyelim. A MP3, B MP3 diye MP3 ses dosyalarımı da upload ediyorum. Burada şuraya attığımız bir sıranın önemi yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi karıştırmadığınız sürece istediğiniz sırada ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi GMP3'ü de ekledim. Şimdi arkadaşlar biz bu resimlere tıkladığımızda hatta bunlar clickable hepsi. Evet, bunlara tıkladığımız zaman ses dosyalarını çalıştıracağız. Ses dosyalarını çalabilmemiz için şurada medya kısmından bakın geleyim. Medya kısmından sound eklememiz lazım. Sound, bir tane soundla arkadaşlar biz 7 sesi de çaldırabiliriz. Onun kaynağını değiştirerek ama sesler kesik kesik oluyor tek bir sound kullandığımızda. Benim hoşuma gitmedi. 7 tane soundla kullanacağım. Bunu da arkadaşlar isterseniz böyle sürükleyip bırakabilirsiniz. İsterseniz kopyala yapıştırla. 7 tane Ctrl C Ctrl V yaptım. 7 tane de sound ekledim. Şimdi bu soundlara ses klik yapacağım butonları, resimleri eşleştireceğim arkadaşlar. Ve müziklerini eşleştireceğim. Şimdi birinciye tıkladığım zaman do sesini çalması istiyorum. Bu C PNG'ydi. O zaman burada Sound 1'de de yine C'den başlayarak C.MP3'ü veriyorum arkadaşlar, bakın. Birinci sound. İkinci sesim D.MP3 eşleştiriyorum. Üçüncüsü E.MP3 OK diyoruz. Dördüncüsü F.MP3. Buralarda hata yapmayalım arkadaşlar. Dikkatli olalım. C, D, E, F. Beşincisi G.MP3. Altıncısı A.MP3. Burada JPEG'lerle de karıştırmayın. Pardon, yedinciye yaptım. Altıncısı A.MP3 olacaktı arkadaşlar. Evet, yedincisi de B.MP3 olacak. Şöyle yapalım. Bakın 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi arkadaşlar bir de soundlardan sonra bizim clock'a ihtiyacımız var. Timer diye de diğer programlama dillerinden bilirsiniz. Eğer daha önce program yazdıysanız. Clock bizim zamanlama işlemimizi yapacak arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. Bir tane clock ekliyorum. Bu clock ne işe yarayacak? Bakın şurada verdiğim efekti, yani mesela buradan buraya geçecek ve geri gelecek. Şu efekt. Şu efekti clock sayesinde vereceğim arkadaşlar, zamanlayıcıyla. O yüzden bir tane de clock ekledim. Clock'u bloklara geçelim arkadaşlar şimdi.
imaj 1 butonuna, yani imaj 1 resmine tıkladığımda diyorum, imaj 1'in resmini değiştireceğim arkadaşlar. Buradan set imaj 1 nokta picture diyeceğiz. Resmini değiştir. İmaj 1 C idi. C2 gelecek. Bakın C2 diye yazarsam da direkt gelir oraya. Zaten kendisini bulur. Tıkladığım anda C2'ye dönecek arkadaşlar. Sonra ses 1'i çalıştıracağım. Ses 1 onunla zaten eşleşmişti. C notası, yani do notasıydı. Sonra arkadaşlar timer'ı aktifleştireceğim. Bakın şimdi buraya dikkat edin. Timer set timer, yani set clock 1 nokta enable dediğim zaman timer'ımı aktifleştiriyorum. Buraya true koymam lazım. İsterseniz Logic'ten true alabilirsiniz. İsterseniz yazabilirsiniz de. Şimdi tıkladığım anda resim değişti. O gölgeli resim geldi. Müzik sesini verdi. Timer'a gitti. Timer'da tekrar eski şeye döndüreceğim arkadaşlar. Eski resmine döndüreceğim. Yani şunu kopyalayabilirim. Duplicate yaptım. Tekrar C'ye döndüreceğim. Şimdi ne özelliği oldu? Yani C2'ye döndük. Sonra tekrar C'ye döndük. Resim geçişi oldu. Timer burada arada birazcık zaman geçmesini sağladı arkadaşlar. Yani eğer timersız şuraya koysaydım, mesela önce C2 sonra C'yi buraya koysaydım çok hızlı geçerdi. Hiçbir efekt göremezdik. Ama timer üzerinden yapınca arada bir geçiş olacak. Bunu zaten program bitince göreceksiniz. Timer ne kadar süre bekleyecek? Onu şuradan timer intervaldan ayarlıyoruz. 1000 olduğu zaman 1 saniye. Biz bunu 0 yapıyoruz. Olabilecek en az da bekle. Yani bu 0 olduğu zaman anında geçmiyor arkadaşlar. Çok az da bir şey olsa yine bekliyor. 0 olarak ayarlıyorum. Şimdi bu bütün hepsi için olacak. Burayı çoğaltabilirim arkadaşlar. Bakın hepsini ancak kopyala yapıştır yaptıktan sonra hatta tamamını kopyalayamıyoruz mu? Tek tek kopyalayalım. Burada dikkat edin arkadaşlar, karıştırmayın. Yani çoğaltma biraz riskli oluyor. Şimdi 1'de C'ye dönecek. 2'de D'ye dönecek. D.mp3 değil. D.png. 3'te arkadaşlar E'ye dönecek. 4'te F'ye dönecek. 5'te G'ye dönecek. 6'da A'ya dönecek. 7'de B'ye dönecek şurası. 7'de B'ye dönecek. Evet, timer'ın ayarlarını burada yaptım. Şimdi aslında her seferinde hangisine tıklandıysak onu if ile kontrol ettirip sadece onda değişiklik yapabilirdik ama kodu uzatmaya gerek yok. Burada harcayacağı zaman çok büyük bir zaman değil. Bizim için arkadaşlar hani hepsini aynı anda tekrar dönüştürmesi sorun olmayacak. Şimdi burayla kopyala yapıştırına gidelim. Bakın duplicate yapıyorum. Image 2'ye tıkladığım zaman da Image 2'nin resmini D2 yapacağım. Yine bakın burada D'ye döndürmüştüm. Burada D2 yaptım. Sound 2'yi çalacağım. Bakın Image 2, Image 2, D2, Sound 2 yaptım. Bitiriyorum. Duplicate yapıyorum. Image 3'ü tıkladığım zaman Image 3'ün resmini değiştireceğim. E2 yapacağım arkadaşlar. Burada Sound 3 yapacağım. Tekrar tıklıyorum. Image 4'ü tıkladığım zaman buradan 4'ü seçeceğim. Buradan F2'yi seçeceğim. Sound 4 yapacağım. Tekrar kopyalıyorum arkadaşlar. Image 5 olduğu zaman Image 5 G2 burada Sound 5 diyorum. Image 6 olduğu zaman Image 6 bu arkadaşlar kopyalamalara dikkat edin. Tekrar uyarıyorum. Burada A2 Sound 6 oldu. Son bir tane kaldı. Image 7 olduğu zaman burada da Image'ı 7 ayarlıyorum. Burayı B2 yapıyorum. Burayı da Sound 7 yapıyorum arkadaşlar. Evet. Her birine tıkladığımda diğer resmine geçiş yapacak. Buraya gelecek. Buradan tekrar ana butona dönecek arkadaşlar. Ana şeyine dönecek. Fotoğrafına dönecek resmine. Yalnız bunları yaptıktan sonra timer'ın sonuna arkadaşlar bir tane durdurma koyacağım. Yoksa burası açık kaldıkça timer sürekli bunları kendi ilk resimlerine döndürür ve biz
efekti veremeyiz. Timer'ı burada durduracağım arkadaşlar. Timer enable'ı, bunu unutmayın bakın, koda eklemeyi. Hatta bunu da false böyle yazarak yapayım. Direkt oraya aktardı. Bakın şuradan da yapabilirdiniz. Logic'ten, mantıksaldan buradan false alabildik. Sadece şu son 3 butonda bir sorunumuz var arkadaşlar. Onların clickable'ini bir kontrol ediyorum. Bakın bunların clickable'ını işaretlememişim. Burada bir sorun aldım. Bunları düzeltiyorum. Evet, bunları düzelttim. Şimdi tekrar basıyorum.